Ölmeden çekim yapabilecek miyiz? İnşallah. Helal. İç bir yudum. İçeceğim bir daha. Dur. Oh. Şu aradan ışık sızmasın. Buraya geldim ben de. Merhaba. Merhaba. Bugün artık ben iyileştim bu videoda ama az kalsın ben yalnız çekim yapacaktım. Çünkü bu sefer de Tolga'nın diş ağrısı başladı. 3 gündür konuşamıyordu. Dişinde bir iltihaplanma oluştu çene bölgesinde. Bugün konuşmaya başladı. Evet, çok üst düzeyde olmasa da yine eşlik edebilecek düzeydeyim. Çünkü en arkadaki azı dişim iltihap topladı ve iltihap Çene eklemini etkiliyor direkt. evet. Maalesef antibiyotik kullanmaya başladı ki Tolga asla ağrı kesici bile içmeyen Tolga antibiyotik kullanmaya başladı deyip siz anlayın durumun ciddiyetini. Bursa'ya geldiğimizden beri hastalıklardan kırılıyoruz. Önce Tolga ve Max hasta oldu. Sonra onlar iyileşti derken ben biraz işte gribal enfeksiyonu falan. Şimdi Tolga'nın tekrar dişi, karavanın arızası, biz hep diyoruz zaten şehirler bize yaramıyor. Şehirlerdeki kalabalık, gürültü, insan yoğunluğu, hava kirliliği bizi direkt bu moda getiriyor. Hep şikayet ediyorduk gezideyken, turlardayken falan ama burada Bursa'da uzun süre kalınca aileler, arkadaşlar, bizi bekleyen işler derken çöktük. Evet ya ben tam anlamıyla çöktüm. Çünkü herhalde 3. haftamızdayız değil mi Bursa'daki? Evet. 3. haftamızdayız. Geldiğimizden beri hep hasta birisi yani. Evet yani ya ben hastayım ya Max hasta ya ev ahalisinden biri hasta ki annem işte elini yaktı geçen Evet. videoda da bahsetmiştim. Bayağı hızlı toparladı Allah'tan. Aynen çok Yani Allah'tan. koştur koştur acillere falan gitmek zorunda kaldık. Tolga'nın bir dişi kaldı geriye. Bir de karavanımızdaki arıza kaldı. Onunla Evet. ilgili de Tolga hasta uğraştı. Elinden geldiği kadarıyla ama anladı ki bizim çözebileceğimiz bir durum değil artık. Aynen. Yenileyebileceği her şeyi yeniledi. İşte o başka videonun konusu olur. Onunla ilgili bile bir şey çekemedik henüz daha. Evet. Biz bölge videolarından devam edelim. Evet. Bu videoda Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. evet, Güneydoğu Anadolu'nun en güzel yerleri, aklımızda kalanlar, Evet. nerelerde ne yaptık hepsini şöyle bir özetle hep beraber hatırlayalım. Evet bu videoda biraz ipler Gülden'in elinde olacak çünkü ben çok fazla konuşamadığım için müdahil olamayacağım. Genelde Gülden konuşmayı yapacak. Ağırlık onda olacak yani. Ben çünkü bir önceki videoda zaten yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum. Belki de o kadar çok konuşmamdan dolayı. Şimdi başladı diyor. Şimdi biz Akdeniz bölgesindeyken Mersin'e vardığımızda ve Adana bölgesine vardığımızda aklımızda hep şu düşünce vardı. Tamam buraya kadar geldik konaklayarak haritaları kullanarak ama Güneydoğu'ya girdiğimizde hani ben Kilis'i biliyorum. Kilis'te bir problem olmayacağını biliyorum. Antep'te de bir problem yaşamayacağımızı biliyorum ama özellikle Antep'ten sonrasında dedik ki kolluk kuvvetleriyle hareket edelim. Evet. Çünkü Doğu bölgesi biz 80'li yılların çocuklarıyız ve işte 80'ler 90'lardaki terör olayları maalesef bize bir ön yargı olarak içimizde kalmış yani aslında ve Doğu deyince hep böyle işte o terör olayları, yol kesmeler vesaire gibi durumlar aklımızda. Ve biz doğada kalmayı çok sevdiğimiz için aslında ıssız yerlerde kalacağımızı düşünerek kolluk güçlerine yerimizi bildirir ya da işte burada kalmamız sorun olur mu gibi bilgi alarak gezeriz, hareket ederiz diye düşünüyorduk. Çünkü televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla ki bu Adana bölgesi için de böyleydi. Bizim için bir ön yargı oluşmasına sebep Evet. olmuştu. TV'lerden izlediğimiz kadarıyla işte sokakta yürümenin çok zor olduğu, her an her yerde birinin sizi çevirebileceği, Evet. böyle enteresan bir ön yargı oluşturuluyor maalesef. Ama biz bu ön yargıyı Antep'e gidip Antep'in göbeğinde konakladığımızda tamamen kırdık. Hiç doğuya gitmemiştim ben daha önce. Yani Güneydoğu'dan bahsedeceğiz şu anda ama yani batıya göre o taraf oldukça doğu bölgesi sayılıyor ve biz Antep'e ilk girdiğimizde ben şaşkınlığımı gizleyemedim ya dedim ki yani bayağı metropol bir şehir yani orası. Evet. Hatta bence Bursa'dan çok daha medeni. Şu andaki kıyaslamayı yapıyorum. İnsanlar çok çağdaş, şehir merkezi o bölgedeki. Köpek parkı var. Şehir merkezinde Hemen araya giriyorum AVM'ler buralara var. girmeden sen. Şu an Antep'in şehir merkezi dediğimiz o bizim konakladığımız Evet. o bölge Bursa'nın merkezinden daha modern. Evet, onun için yani öyle kıyaslama yapmak istedim Bursa'yla örnek vermek için. Çok şaşırdık o yüzden. İşte Doğu deyince benim aklımda toprak yollar, işte katlı evler falan. Ama gerçekten çok çok şaşırdım yani ben Antep'in. Hep şey diyorlardı. Antep Doğu'nun Paris'i Evet. falan derler ya öyle. Yani gerçekten hiç
beklemediğim kadar gelişmiş bir yerdi. 3 gün sanırım değil mi? 3 gün Evet. sonra başka işte gittik, gezdik, tekrar aynı yere geldik falan. Her orada olduğumuz gün neredeyse ziyaretimize geldiler sağ Aynen. olsunlar. Yani, çevrede bir park sonrası. Çevredeki insanlar da öyleydi. İşte gelip geçenler gülümsüyorlar, merhaba diyorlar falan. Çok özür dilerim. Merhabadan ziyade Merhaba demek, hello diyorlardı. evet. Merhaba demiyorlar, hello diyorlar önce. Sonra biz merhaba deyince Türkçeleşiyoruz. Antep şöyle, şehir merkezindeki o bölüm, parkla birlikte kaldığımız yer her yere yakın. Yürüme mesafesinde. Antep Evet. Kalesi, müzeler, müzeler derken 17 tane mi, 21 tane mi? 21 tane müze var Antep'te. Aynı bölgede. Gez bitiremezsiniz. Yani her yere çok yakın olduğu için sürekli aynı noktada konakladık. Gittik, gezdik, tekrar aynı noktaya geldik konaklamaya. Sonra gezeceğimiz yer mi vardı? Bir şey bekliyorduk. Dedik ki farklı bir noktada konaklayalım. Başka bir karavan park gördük. Meğerse karavan park değilmiş orası da. Millet karavan çekme park. karavanlarını sabitlemiş oraya falan böyle. Sabit düzenle kalan insanlar vardı içeride ve dışarıdan giriş yapılmıyor. Çünkü her bölüm doluydu. Oraya gittik. Orada yer bulamayınca Tolga haritalarda köpek parkı buldu bir tane. Aynen. Antep'te köpek parkına Max'i götürelim. Biraz eğlensin, oynasın, koştursun rahat rahat. Çünkü şehir merkezinde kalınca tasmayı salamıyoruz tabii haliyle. Koşsun, İbrahimli bölgesinde bir köpek parkı. Max burada bir sürü arkadaş edindi. Koca göbeği erimesin diye çok koşturmadı. Koşsun eğlensin diye bir gittik. Biz orada da 2-3 gün kaldık değil mi? Aynen, Gittik çok güzeldi geldik. orası Oradaki da. köpek sahipleriyle çok güzel bir dostluk kurduk. Evet. Sabah kahvaltılar yaptık hep beraber, kahveler içtik, sohbetler ettik. Çok güzel insanlarla Ya tanıştık. hatta şöyle söyleyeyim, suyumuz bitmişti. Su doldurmak için yakında bir cami vardı. Oraya gittik. Cami aynı zamanda Cemevi. cemevi ama cami de vardı Evet, içinde evet, ekstradan. Hepsi bir arada. Dernek gibi. Oraya gittiğimizde ya dedim su doldurabilir miyim? Gel dediler. Karavanı içeri aldılar caminin otoparkına. İç alanına. İşte biz doldurduk suyu. Çaylar, kahveler geldi hemen, işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne güzel geziyorsunuz. İşte oradaki abilerden bir tanesi kamyonetle gezmiş vakti zamanında, pazarlama işi yapmış. O hikayelerini anlattı bize Gittikleri falan. yerleri anlatıp tavsiyeler verdiler. Evet. Yani şunu söylediler bize. Deprem döneminde biz burayı halka açtık. Bütün herkes burada konakladı. Günlerce, hatta aylarca. Ola ki dedi yer bulamadınız ya da hani olmaz ya dediler. Rahatsız edildiniz. Çekinmeden gelin, kapıyı açın ve girin buraya. Evet, burada bahçede kalabilirsiniz diye bile Evet. teklif ettiler. Gerçekten Gaziantep halkı bizim karşılaştığımız ve tanıştığımız insanlarla birlikte biz Doğu'nun misafirperverliğiyle karşılaşmaya başladık gerçekten. Aynen. Orası başlangıcı oldu. Evet. Yani orası dönüm noktası oldu yani bu tür için. Aynen. İnsan ilişkileri ve sıcakkanlılıkla size gelip sürekli yardımcı olmaya çalışmaları çok değişik hissettiriyor insana. Yani çok batıda görmediğimiz şeyler bunlar. Aynen öyle. Kendinizi özel hissediyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu orada. Mesela Hani- hoş geldiniz diyerek karşılıyorlar sizi işte. Aynen Orada öyle. başladı direkt şey. Evet. Yani herkes aynı deneyimi yaşar mı? Yaşamayabilir ama bizim yaşadığımız deneyim bu yöndeydi. Biz Gaziantep şehir merkezi ve müzeleri gezdikten sonra işte bugün videolara tekrar bir göz attık. Bu arada bugün video yayın günü. Cumartesi. Ben Evet. iyileşemeyince artık son güne kaldı videolar. Akşama yetiştireceğiz inşallah bu videoyu. İnşallah. Aynı günde çekiyoruz. Ya 20 küsur tane müze var. Hepsini birlikte gezdik ettik. Biz 4-5 tane video paylaşmışız sırf Gaziantep'le ilgili. 5 tane video paylaşmışız Antep'te. Bunları da izlemek isterseniz oynatma listelerinden Güneydoğu'ya tıkladığınız zaman orada bu oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Müzelerin hepsini paylaşmadık tabii. Çok Tabii, özel çok olan fazla. yerleri paylaştık ve depremin ilk izlerini aslında biz Gaziantep'te görmeye başladık. Birçok yer kapalıydı, kale kapalıydı. Göremeyiz çünkü Hatay'dan çıktık. Depremin son izlerini biz oralarla gördük. Doğru, depremin devamı. Tabii. Sen bir Ben önceki yoktum videoda ya. yoktun ya. Evet. Oranın Orada yüzünü ben ufak ufak tekrar vardı yaşadım. ya Ağlıyordum şeyler. Allah Ya. kamera karşısında. Ufak ufak şeyler vardı Evet. ya orada. Sanki önceymiş gibi geldi ben videoya dahil Evet. olmayınca. Evet. Orada da hala yıkılan ve Evet. toparlanmaya çalışan binalar vardı. Kaleyi gezemedik. Etnografya Müzesi kapalıydı. Bir de Evet. Kızılırmak Müzesi'ni gezdik ve ufak ufak yerler vardı. Bunların hepsini aktarmadık videolarda sizleri sıkmamak için. Oradan nereye gittik? Rumkale'ye gittik oradan. Yani artık YouTube'da 4K videolar görmeye başladık ve bu görüntüleri 4K ile çekiyoruz. Aynen öyle. Bu görüntüleri 4K olarak görüyorsunuz siz. Çok güzel ya. Evet. Ne? Köpek parkı. Tamam, Keyif Parkı deyince. Oradan Rumkale'ye gittik.
Ama Rumkale. Rumkale'de yine bir bizim o bölgede tanıştığımız bir gezginin paylaşımında gördüğüm bir yeri yine harita incelemesinde bularak dedim orası burası ve kesinlikle biz de buraya gitmeliyiz diye. Herkesin gittiği tarafına gitmedik Rumkale'nin. Videoyu Evet. izlemeyenler varsa diye özellikle dipnot düşüyorum. Çünkü Rumkale bizim bulunduğumuz alanın karşı tarafında seyir terası olan Halfetiye teknelerle diyeyim. Evet. Ya da feribot. Geçiş yapılabilen bir yer. Ama biz manzaranın göbeğine çıktık, yukarıya, tepeye. Aynen. Her yeri gördük. Çok güzel. Salonda yatıyorsunuz bakıyorum. Keyif yapıyoruz. Pazar sabahı keyfi yapıyoruz ama aslında bugün cuma. Çok mantıklı. Olsun, yapılabilir bence. Kesinlikle Pazarın olmasına yapılabilir. gerek yok. Güzel gördük. Çok güzel bir yerde konakladık. Eğer o videoyu izlemeyenleriniz varsa mutlaka izlesin. Manzaralara doyamadık. Her dakikamız vay be çok güzel değil mi? Bu taraftan daha başka güzel Evet. gözüküyor diye geçti Yani- orada. Derinlik algımızı kaybettiğimiz bir yerdi. Şimdi drone görüntülerini koyarım. Siz de izlersiniz o bölgeyi. Çok özel bir yerde orası. Muhtemelen drone görüntülerini izlemişsinizdir şu anda ve bize hak verdiğinizi düşünüyorum. Evet, kesinlikle çok güzeldi. Yani şimdi düşününce bile insan tekrar o manzarayı Evet. mutlu oluyor. Yapamadık. Bulunduğumuz konumdan Rumkale seyir terasına gitmemiz için 130 kilometre hareket etmemiz gerekiyordu. Kuş uçuşu 3 kilometre falan vardı o Evet. ara sanırım. Ama gidiş yoktu. Onu yapamadık. Yeni Halfeti'ye gitmekte 120 kilometre tutuyordu. Yeni Halfeti'ye gidip tekneyle Batıkşehir tarafına gidebiliyorsunuz. Ama biz bulunduğumuz bölgeden kuş bakışı manzara izlediğimiz için Hepsini gördük onları maalesef yukarıdan. yapmadık ama hepsine Evet. tanık olduk. Bir sonraki turda aşağıları gezeriz muhtemelen. Orada da birkaç gün kaldık. Yani doyamadık oraya gerçekten. Evet. Bir o bölgedeki çoban arkadaşlardan biriyle tanıştık. Aynen. Bol bol sohbet ettik onunla. Bir hafta sonu çok kalabalık oldu. Çok gelen giden oldu ve Yemeğe herkes bize doyduk. çay, yemek sürekli. Hatta şöyle oldu. Bir grup vardı aile. Çay
içer misiniz diye söylediler. Ben kahve yapmıştım o arada. Hadi getirmişler artık içelim dedik falan. Onlar çay bardaklarını getirirken arkamızdaki aile de şey dedi. Bizim çayımız daha güzel. Kaçak çay bizimkinin de için değil. Bir O bardak çaylar daha bittikten geldi. sonra ötekiler de geldi. Yani Evet, sürekli. çaya doyduk biz o gün. Gerçekten herkes bir ikramda bulunmak istiyor. Herkes gelip sohbet etmek istiyor. Max'i sevmek isteyenler ayrı falan. Evet. Gaziantep insanının sıcakkanlılığına bayıldık gerçekten. Aynen. Doğası da çok güzel. Rumkale tarafı. Evet. Rumkale'den sonra Zeugma, Fırat Nehri'nin kenarı daha doğrusu. Fırat'ın görüntüsü, yeşilliği, maviliği, doğanın güzelliği. Hayran kaldık Gaziantep. Yani kesin olarak oraya gidin ve oranın yerlileriyle konuşun derim. Bizim anlatmakta size video yetiştiremeyiz. Saatlerce Gerçekten sürer. öyle. Söyleyeyim. Zaten dişim de buna müsaade edeceğini tahmin etmiyorum. Zeugma Müzesi'nin otoparkında konakladık. Müzenin yönetimine sorarak. Zeugma Antik Kenti'nin Özür dilerim. otoparkında. Müze şehrin Müze içinde. doğru. Şehrin içindeydi. Bu arada onu atladık az önce müzelerden bahsederken. Zeugma Müzesi Gaziantep merkezinde çok güzel mozaikler var. Devasa büyüklükte mozaikler ve hala tek parça olarak oraya taşımışlar. Müthiş. Bunlar Fırat Nehri'nin kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden getirilmişler müzeye. Ve evlerin bazılarında şu anda çalışma var hala. Evet. Nehir kenarındaki. Üst kata gelip görsel bir şölen sunabilirsiniz kendinize. Çünkü yukarıdan inanılmaz gözüküyor manzara. Çok daha net. Orayı gördükten sonra ikisi birleşiyor. Yani Gaziantep'e gidip de sadece müzeyi ya da sadece Zeugma'yı gezmeyi düşünüyorsanız ikisini birden gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü neyin nereden çıktığını anlıyorsunuz gittiğinizde ve bambaşka bir hale geliyor. Kesinlikle. Eserler. Önce Zeugma Müzesi bence. Evet. Sonrasında Zeugma Antik Kenti. Yani müthiş. Çok güzel Kesinlikle yerler. müthiş. Yani birini gezip ötekini bırakmayın gezmeyi düşünüyorsanız. Antik kentte de önce Antik Kent'e gittik biz. Oranın otoparkında konaklayacaktık. Sonrasını hatırladım ben Evet, olayı. Sonra dedik ki şimdi burası Antik Kent. İzin vermezler falan. Bir de konuşacak kimseyi göremedik o anda orada. Akşam üzereydi gittiğimizde. Evet, çünkü. muhtemelen kapanmıştı. Dedik ki daha ileride bir yere duralım. İşte yol kenarında bir cep gibi bir yer bulduk. Orada durduk. Hatta tam iftar saatiydi o dönemde. Evet. Adamın biri bir tane balık tutmuş. Ne yapıyorsunuz siz burada dedi. Dedik böyle böyle işte yarın Zeugma'ya geçeceğiz. Vallahi dedi fazla çıkmadı dedi. Bir tane balık çıktı dedi. İftar saati dedi size vereyim dedi adam. Evet, tam Ramazan'da ve aslında biz karavanın içindeydik. Yani camı Evet. çalarak bize seslendi. Bizim durduğumuz bir böyle toprak yol girişi vardı. O yolun girişinden aşağıya balık tutmaya iniyorlarmış meğer sonradan fark ettik. Bir tanecik tutmuş ve bize vermeye niyetlenmiş. Evet. Teşekkür edip almadık tabii ki. Evet, Kendi rızkı onun Aynen olsun. öyle. Biz almış kadar olduk, sevindik. Sonra jandarmalar geldi. Evet, ilerleyen saatte. Tabii ben o gün bir şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorum. Videoyu izleyenler hatırlar. Gözlerimi açamıyorum. Öyle ara sıra benim bir şalter kapanma mevzusu var maalesef. Çok ara ara olan bir şey. Ben dinlenirken jandarma geldi. İşte kalktık, kimlikler, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ya dedi niye burada duruyorsunuz? Issız, hani Işık etrafta yok. ışık yok. Ondan sonra hiç dedi güvenli değil. Hani güvenli değil kasıtları etrafta ışık olmaması. Evet. Bize göre gayet güvenliydi orası. Dediler ki ileride antik kent var. Antik kentin girişinde otopark var. Otoparkın kameraları var. Hatta bir güvenlik görevlisi de var. Oraya geçin, orada daha rahat edersiniz. Bizim de aklımız sizde kalmamış olur dedi. Kameralar falan var. Evet. Biz de sizi görürüz rahatlıkla gece. Problem çıkmaz dedi. O dedik tamam süper. Normalde biliyorsunuz birçok antik kentin yakınında bile konaklamaya müsaade etmiyorlar. Evet. Çünkü sit alanı oluyor oralar ve konaklama uygun olmuyor. İşte bir zarar gelebilir, bir şey olabilir gibi düşünüyorlar. Jandarma. Merhaba dostlar. Jandarmanın etkisiyle oraya gittik. Orada konakladık. Orada bir görevli, sorumlu bir arkadaş vardı. Evet. Akşam çok sohbet edemedik ama ertesi gün tam ayrılmak üzereyken bir sohbete başladık biz. Hem oranın tarihinden bahsetti, hem Gaziantep tarihinden bahsetti. Aile gidemedik geçmişleriyle orada. beraber. Evet. Sonra biz böyle 2 saat falan bir de şeyiz böyle hani ayakta sohbet ediyoruz. Kapı önü sohbeti Evet. vardır yani. Sohbetimiz bitemedi ve artık gideceğiz. Hava kararmaya başladı. Gideceğimiz yol uzun. Arkadaş dedi ki boş verin ya gitmeyin dedi. Kalın bu akşam da burada dedi. Sonra Tabii. yarın gidersiniz. Bir gece daha kaldık orada. Aynen.
Sonra Urfa'ya doğru yola çıktık. Birkaç yer daha vardı planladığımız, gezmeyi düşündüğümüz. Böyle gün sekince oraları biraz atladık ve sonraya bıraktık. Şanlıurfa'ya doğru yola çıktık. Şanlıurfa'da Şanlıurfa'ya giderken yol üzerinde durduğumuz bir benzinlikçide de ben arabayı yıkarken bekliyorum ki Gülden bana yardım etmeye gelecek. Ama nerede? İmkanı yok. Gel. Meğerse Gülden hemen o petrol istasyonunun sahipleri çıkmış kızıyla birlikte, onlarla sohbeti koyulaştırmış. Evet. Ben de harıl harıl arabayı temizlemeye çalışıyorum. ben de o arada çekim yapacağım tabii, işte Tolga araba yıkıyor, yolculuk halleri falan filan derken arkadaşlarla bir konuşmaya başladık biz. Amca sonra ısrar kıyamet, gitmeyin, burada kalın, nereye gidiyorsunuz, gidersiniz zaten. Karavanı görmek istediler. Araç yıkanıyor, nasıl gösterebilir? Sonra bayağı ısrar ettiler kalın falan diye ama yolcu yolunda gerek. Evet. Teşekkür ettik Yol kendilerine. üzerinde bile çok hoş insanlarla karşılaştık, tanıştık. Şanlıurfa'nın şehir merkezinde konakladık. Şehir merkezinde çok yer gözükmüyordu haritalardan. Bir tane AVM otoparkı vardı ve karavanlara özel alan tahsis etmişler. 5-6 karavan. 5 ya da 5 karavan Evet. galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 5 karavan bir alan tahsis etmişler. Bizim gittiğimiz dönemde su ve elektrik çalışmıyordu. Evveliyatında çalışıyormuş. Muhtemelen art niyetli olduğu için kestiler diye tahmin ediyorum. Çünkü Çeşmelerin kafaları kopuktu zaten. Belki Evet. elektriği de denemedik, var mıydı yok muydu bilmiyorum ama yani şeyler vardı, yuvalar vardı. Bahsettiğim AVM otoparkı da müzenin hemen karşısında. Müzenin de otoparkı var. Orada da karavanla konaklamaya izin veriyorlar ama o dönemde 50 lira gibi bir fiyatı vardı. evet. Ee, Biz de ha orası dedik. Evet. Çünkü arada bir tane cadde var. Müze otoparkı ile buranın otoparkı ile arasında. AVM otoparkında da kimse bir şey demiyor. Biz bir de dışarıya sandalye çıkartmıyoruz. Karavanın içinde vakit geçiriyoruz devamlı. O yüzden AVM'nin otoparkında kalmayı daha uygun gördük. Evet, güvenlik vardı bu arada, sürekli dolanan güvenlikler vardı. Mesela Şanlıurfa halkı ve Gaziantep halkını kıyaslarsak Şanlıurfa daha soğuktu. Evet. Merkezdekilerden bahsediyorum. Hiç mesela kimseyle sohbet diyaloğuna girmedik orada. Evet. Yerel halktan bahsediyorum. Daha Bir kişiydi. Son gideceğimiz günlere yakın. Bir araba durdu önümüzde. evet tamam ama hani yürürken Evet, genel karşılaştığımız olarak ya da orada evet. karşılaştığımız insanlarda daha şey vardı, böyle hani turist gelmiş tamam falan şeyindelerdi. Evet, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şanlıurfa halkı turiste inanılmaz alışkın. Evet. İnanılmaz alışkın Belki de turiste. yabancı zannettikleri için onlar da bizimle Muhtemelen. konuşmadılar. Çünkü biz o Şanlıurfa'nın içindeki AVM otoparkında karavanla kaldığımız günler boyunca, gezdiğimiz zamanlar boyunca hiç Türk karavancıyla karşılaşmadık. Evet, hiç. Yani öncesindeki birkaç konum şehirde bile Antalya ve Şanlıurfa arasında o kadar Kesinlikle karavancıyla yani. karşılaşmadık. Orada 7-8 farklı karavanla karşılaştık ve hepsi yabancıydı. Bazılarıyla sohbet ettik, bazılarıyla çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Evet, hala görüşüyoruz. Sonrasında birkaç farklı konumda da karşılaştık. Urfa'nın yine yürüme mesafesindeydi yakın olan her yer. Tabii. Müze sokaklar, yakınında. Müze zaten hemen karşıdaydı AVM'nin. Yeni bulunan mozaik olan bölüm hemen arkasında. Karşıda kaya mezarları. Evet, kaya mezarları, kral mezarları. Müzenin arkası Balıklı Göl zaten Evet, direkt. Balıklı Göl. Onun üstü Kale. Kale kapalı tadilattan dolayı çok uzun süredir Kalenin kapalıymış. en üstüne kadar merdivenlerden yürüyüp kapıya kadar gittikten sonra kapalı tabelasını görmek oldukça üzücüydü ama manzarayı görebildik alt Manzara tarafta. güzeldi gerçekten de. Sonra Şanlıurfa tarihi sokaklarında gezdik. Evet. Çok güzel. Farklı bir yapısı vardı o şehrin. Evet. Hani- Bütün evler, bütün sokaklar birbirine benziyor. Hepsi aynı Evet. yapıda. Sadece işte parmaklıkları değişmişse değişmiş oluyor. Yani Gülden'in Çok hayalindeki farklıydı. o doğu evleri kısmına biz Biraz Şanlıurfa'da yaklaştık. Antep'te mesela yaklaşamadık Hayır, hiç. Antep'te tamamen Hayır. şehirde, metropol şehirde hatta. Şehir Evet. demek bile az yani. Şanlıurfa'da sadece merkez kısmında kaldık. O total bütün bölgeyi gezdik, hatta yağmura falan yakalandık tam. Fırtınalar. 4 gün falan kaldık yanılmıyorsam Evet, o 4 gün. bölgede. 4 gün gezdik. Ama tek bir video yaptık diye hatırlıyorum. hepsini Yanlış bir videoya hatırlamıyorsam. Uzatmak sığdırdık. istemedik Antep'i çok uzattığımız için. Hepsi yakın bölgede olunca ayrı ayrı yapmak istemedik. Antep diyorum, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e doğru yola çıktık.
Ama Mardin. hayır, daha Mardin'e gidemeyiz. Gidemeyiz. Göbekli Tepe'miz var. Doğru, Göbekli Tepe var, Karahan pardon. Tepe var. Asıl güzel Harran yerleri Ovası unuttum. var. Lütfen. Evet, Şanlıurfa'da sadece merkezi gezmemişiz. Pardon. Tabii. Şanlıurfa'dan Göbekli Tepe'ye doğru yola çıktık. Biliyorsunuz Göbekli Tepe bütün tarih ahalisini, o arkeoloji ahalisini alt üst eden, herkesin bildiği şeyleri alt üst eden, bütün bilinen o kült bilgileri alt üst eden bir yer. İnanılmaz bir yerdi. Orayı gezdik. Bilgilendirme bize göre düşük kaldı ki eminiz ki zaten kimsenin orası hakkında bilgi sahibi olduğunu da Evet, düşünmüyorum. tahminler var sadece. Ama giriş kısmında bir canlandırma bölümü var. Mutlaka girin. Evet, şöyle Çok o güzel. giriş Adı kısmındaki aklıma gelmedi oranın. sergi salonu diyeceğim de değil. Ne salonu? Hiç bilmiyorum. Gösterim salonu diyelim yani. Tanıtım merkezi diyelim ya da Evet. daha şey olsun. Hemen girişte müze kart okuttuğunuz yerin arkasında zaten yönlendiriyorlar ama o tarafa girmeden de yukarıya yürüyenleri çok fazla gördüğümüz Evet. için söylemek istedim. Eğer o tanıtım merkezine girip içerideki bilgileri okuyup videolu ortamı görmezseniz eğer, videolu ortamdan bir görüntü eklersin. Görmezseniz Göbekli Tepe'de o gördüğümüz fotoğrafların olduğu, dikitlerin olduğu, etrafında yürüdüğünüz yer çok basit kalıyor anlatılan hikayelere karşı Evet. bence. Yani evet, küçük, çok büyük değil fotoğraflarda gözüktüğü gibi. Çevresinde yürüyebiliyorsun. Evet, taşlar devasa ama üstten görüyorsun ve böyle durup onları tek tek incelemen lazım fotoğraflardaki algıyı yakalayabilmek için. Yani bize şey çok ilginç geldi. İşte hep söylentilere göre çevreye hakim bir tepede ve bir tapınak olma ihtimalinden bahsediyorlar ama oraya çıkarken hep şunu düşündük. Bahsedildiği gibi çevreye hakim bir tepede değil aslında. Evet, bize göre daha hakim tepeler vardı. Hani belki o zaman vakti zamanda daha yüksekti, aşağıya çöktü falan filan ama Tabii. hep aynı düzlemde yüksek olmasına rağmen öyle bir ekstra bir tepede değil. İşte duyduğumuz, bildiğimiz bilgilere göre giderken de değerlendire gittik. Tanıtım merkezinde uğramadan giderseniz biraz hayal kırıklığı olabilir ki pek çok yorumda bunu yazanlar var. Evet. Bir de hemen bir şey daha ekleyeceğim. Şanlıurfa şehir merkezindeki müzenin içi devasa bir müze. Çok Belki şimdiye kadar gezdiğimiz en büyük müzelerden bir tanesi orası. Çok büyük. Yani biz herhalde bir 3 saatte falan gezdik. Büyük ihtimalle Belki öyle daha ki bile hızlı fazla. hızlı gezdik aslında. Aynen. Orada belirli bölümlerinde canlandırmalar var. Evet. İşte Göbekli Tepe de var orada. bu Göbekli arada. Tepe'nin canlandırması da var orada. Ve orada dikitlerin arasına girebiliyorsunuz mesela Şanlıurfa'daki müzenin içinde. Evet. Orada da Göbekli Tepe'ye gitmeden önce oraya mutlaka uğrayın. Aynen. Karahan Tepe'nin de var ayrı ayrı işte ilk çağlardan başlayarak birçok yeri canlandırmışlar bölüm bölüm. Göbekli Tepe'yi gezdikten sonra Göbekli Tepe'nin içinde konaklayamıyorsunuz tabii. Biz orada saatlerce vakit ayırdıktan sonra alt tarafında bir alan vardı. Boş bir alan, yol kenarı. Tam aslında geçip gidiyorduk. Yol üstünde bir benzinlikte falan konaklarız belki diye düşünürken tam geçerken bir baktık bizim Şanlıurfa'da tanıştığımız Belçikalı karavancı arkadaşlar oradalardı. Hemen geri döndük. Bir gece yine onlarla beraber orada konakladık. Sonra Karahan Tepe'ye gitmeyi düşünüyorduk aslında ama son anda Aslında vazgeçtik. şöyle, Harran'a gitmeyi düşünüyorduk. Onun hatta bayağı bir konuşmasını yaptık birkaç gün boyunca. Harran yöresinde okuduğumuz Google yorumlarında yöre halkının çocukları oraya gelen her turisti inanılmaz derecede darlıyormuş. Hani gel sana şurayı gezdireyim bana para ver. Gel sana şurayı gezdireyim bana para ver. Anlatayım, söyleyeyim, Evet. tanıtayım ben sana Hani- diye. Biz de o tür konularda biraz stres olan tipleriz. Yani istemiyoruz böyle şeyleri. Sıkıntı yaşayabiliriz düşüncesiyle ben o dönemde Harran'a gitmek istemedim. Çünkü yaklaşık 50-60 kilometre içeri girmemiz gerekiyordu. Gezeceksiniz, edeceksiniz. Oradan ileriye doğru devam edip ana yola çıkmayıp Milli Park alanı vardı ileride. Sonrasında az yukarısında da Karahan Tepe var. Hani o yoldan oraya gitmeyi düşünüyordum ama işte amaç Harran'da bir gece konaklarız, sabah erken çıkarız Tabii. yola diye düşündüğüm için hep. Ya dedim ki Harran'ı bırakalım. Çünkü işte o 50-60 kilometreyi gidip 50-60 kilometreyi tekrar
ana yola geri dönmemiz zaten 100-120 kilometre ve Tabii. gün fark ettirecekti. Zaten bu turda hep bu şekilde hareket etmekten çekindik. Yolumuzu uzatmayalım diye ki Çünkü mazot pahalı arkadaşlar. Yani mazot ciddi bir rakamlar. de doğu bölgesine giriyorsun. İşte sonrasında benzinlik bulabilecek misin, bulamayacak mısın? Ne kadar İhtiyaç arayla duyduğun bulacaksın. zaman o yüzden biraz daha böyle yolları uzatmamaya çalıştık. O Harran ve Karahantepe'yi o yüzden sonraki turlara bıraktık. Oradan sonra Mardin'e doğru artık geçebilir miyiz? Evet geçeceğiz. Ya o da şu. Hani oraya gitmemiz için bir bahane aslında Evet, bizim. evet. Çünkü Karahantepe görmek istediğimiz en önemli yerlerden bir tanesi. Orayı çok görmek istiyoruz. Oranın Hani etkisi- Harran'ı belki es geçebilirim ama Evet. ama Karahantepe'yi çok görmek istiyorum. Karahantepe, Göbektepe ve Karahantepe'ye gidenlerin genel olarak izlenimi Karahantepe'nin daha etkileyici oldu. Evet. O yüzden daha böyle meraklıydık o tarafa falan ama bir dahaki sefere kısmet. Şehirler turunda 2025'te kısmetse belki de 4x4 bir kamyonla. İnşallah. Bu arkadaş şu anda yürümediği için. Evet. Şimdi Mardin. Mardin. Mardin kapısından. Öyle değildi kız. Öyleydi. Öyle miydi? Mardin. Mardin'e Mardin. bir gidişimiz var. Fırtınalı bir günde. O kadar yani hava güzel, güneşli falan derken böyle deli gibi bir rüzgar, bir yağmur, bir soğuk anlatamam yani. Öyle bir soğuktu. Yolda manzaralara zaten bayıla bayıla çıktık. O eski Mardin tepede bir yerde kalıyor. Aşağıda vadiyi görüyorsun. Bir de ay olarak Mart başı falandı. Ya Şubat sonuydu ya Mart başıydı. Mart Şubat, başıydı sanırım. Mart'ın ilk Mart- haftalarıydı. tabii, Mart başıydı. Doğru. Aslında yani bahar ayları denilebilecek Evet. zamanlarda ama o soğukla karşılaşmak ya da ne bileyim daha sıcak yerlerden gittiğimiz için mi öyleydi? Ya şöyle söyleyeyim ben size. Biz Gaziantep'ten çıkmadan 2 çuval odun aldık. Evet. Bakın normalde bir çuval alıyoruz. 2 çuval odun aldık biz Gaziantep'ten çıkmadan. Hani o kadar soğukluk vardı o bölgede. Mardin'e gittik. Mardin'de eski Mardin denilen o Mardin Kalesi'nin hemen alt tarafındaki eğime kurulan eski yerleşim, o bölgede de gezebilirsiniz. Ya da yeni Mardin denilen Antep'ten bir farkı olmayan Tabii. tamamen metropol bir şehir var o kalenin arka tarafında. Sen devam etsene biraz. Kuş susmuyor ki. Çok şey yaptım. Çizgi alanı. Güya ben konuşmayacağım dedi. Bana Mardin'i anlattırmıyorsun. Buyurun. Eski Mardin tarafını gezdik sadece. Diğer tarafa gitmedik bile. Çünkü işte o tarihi evlerin olduğu, konakların olduğu böyle kat kat merdivenli sokaklardan çıkılan eski Mardin evlerini görmek istedik. Oradaki işte manastırlar var. Çok güzel bir okul vardı mesela. O eski binalardan birine yapılmış ilköğretim okuluydu. Din Arkeoloji Müzesi'nin bu kadar güzel olması Evet ya, binanın güzelliğine baksana, üstteki oymalar falan. müthiş. Müze zaten bambaşka. Yani binası çok güzel zaten. İçindeki eserlerden bahsetmiyorum bile. Bina Doğru. Buraya bir es koy. Ben videoyu koyayım. değil mi? Yani Arkadaşlar o oradan anlatılmaz oralar izlesinler. gerçekten. Mardin'in içine araçla girmek büyük hata. Biz ana yola çıktık sadece. Ana yola çıktığımız gibi de şansımıza yine Göbeklitepe'de karşılaştığımız bir gezgin ailenin aracını gördük. Hemen arkalarında boşluk vardı. Yol kenarına park ettik. Ondan sonra Max'i yanımıza almadık. Çünkü sokak aralarında dolaşacağız. Sokak hayvanı var mı yok mu? Çekim yapabilecek miyiz onunla beraber falan diye. Bıraktık kısa bir süreliğine. Dışarıya çıktık. Sen niçin geri döndün ya? Ha, yağmur başladı. Yağmurluk başladı. almaya mı? Şemsiye almaya mı? Tolga geri döndü. Ben de böyle Tolga karşı tarafa geçip aşağının manzarasını çekmek için yanımdan ayrıldı. Evet. Ben de kenarda böyle bir tente vardı. Orada bekliyorum. Yağmur yağıyor. Hızlandı yağmur. Sonra arkamdaki dükkandan bir amca çıktı. Tam Mardin amcası. Ne yapıyorsun dedi orada. Dedim, yağmur yağıyor. İşte eşim bekliyorum falan. Gel dedi içeri ya. Soba yanıyor içeride. Bu soğukta yağmurun altında beklenir mi falan derken Tolga geldi ve bizi zorla tutup kolumuzdan içeri soba başına götürdü. Abi. Sobayı bir yakmış. Hamam. Ama nasıl? Soba kızarmış artık böyle. Benim O tutturdu, bir de şalmal verdi üstümüze. üstümüz ıslanmıştı. Bayağı montum falan sızılsıklam olmuştu.
Anında kurudu. Evet yani dayanamıyoruz artık ve sobadan kaçmaya falan başlıyoruz. Sonra sohbet muhabbet ettik orada o amcayla bayağı. İşte şurası var, burası var, şuraya gidin, buraya gidin. Sonra Mardin sokaklarında bayağı kaybolduk, gezdik. Bir sokaktan girdik, ötekinden çıktık müzeyi gezdikten sonra. Şey anlatsana. O Karaman Park adı altındaki otoparkın yapmış olduğu. Anlatacağım. Gezdik ettik sokakları. Çok güzel görüntüleri var. Mardin videosunu izlemek isterseniz yine Güneydoğu Anadolu oynatma listesi başlığı altında bulabilirsiniz. Oradan çıktıktan sonra çok akşama da kalmak istemedik. Çünkü o bölgede konaklamak için haritada bulduğumuz yerler hep ücretli otoparklar. Ve otoparklara ulaşmak için dar sokaklardan geçmeniz gerekiyor falan derken hemen alt girişte bir tane otopark bulduk yine. Karavan Park yazıyor. Aslında otopark. Küçük bir alan. Hatta otopark bile diyemeyiz bence oraya. Oto yıkama gibi bir yer aslında değil mi? Bir tarafı yıkama gibi. Görsel olarak öyle gözüküyor. Dedik ki başka yer arayacağımıza bir soralım fiyat. Eğer uygunsa burada kalırız. Belki hani gezmediğimiz sokakları da bir ertesi gün gezeriz falan diye. Hemen önüne park ettik. Tolga içeriye girdi sormaya. Fiyat çok da uçuk olmamasına rağmen sadece bir gecelik, tamam o kadar da, bir gecelik konaklama için yüksekti aslında ama çok da uçuk olmamasına rağmen kalmama sebebimiz fiyat değil, amcanın davranışıydı. Çünkü amca direkt şey demiş, başka yerde kalırsanız soyulursunuz bak. Burada güvenlik alabilirsiniz sadece. Yani buralarda güven olmaz falan. Kendi memleketini kötüleyen bir adamın yerinde kalmak da istemedik açıkçası. Biz dağın tepesinde kaldık, soyulmadık da Mardin'in içinde mi soyulacağız? Sen bizim gözümüzü korkutmaya çalışıp oraya çekmeye çalışıyorsun falan. Neyse öyle bir enteresan. Orayla ilgili çok iyi yorum yapanlar da var. Ama biz böyle bir olay yaşadık. Orada kalmadık tabii haliyle. Evet. İçini yiyor konuşamadık. Kalmadık yani. Ama nerede kaldık? Ama o kadar güzel bir yerde kaldık ki şansımıza. Ya. Ee, Ya. ya amca ne diyorsun? Şanlıurfa'da tanıştığımız Belçikalı arkadaşlarla önce Göbekli Tepe'de karşılaştık. O bahsettiğim konumda geri döndük. Önce orada karşılaştık. Sonra bir sonraki konak noktamız olan Deir-ü-Zefaran Manastırı'na gittik. Mardin'i gezdikten hemen sonra. Akşam üzeriydi. Manastırda saat 5'te kapanıyormuş. Gittiğimiz gibi tabelayı gördük. Sonra bir jandarma noktası vardı. Jandarma noktasına Tolga gitti. Biz burada kalmak istiyoruz. Sorun olur mu? Bahçe, otoparkta kalsak falan. Jandarmalar da tabii kalın, sorun değil, biz buradayız, güvenlik var. Zaten normalde karavancılar hep orada kalıyorlar falan dedi. Neyse öyle bir merhabalaştık. Nereden geliyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz falan filan. Sonra geri otoparka bir girdik. Bizim Belçikalı arkadaşlar oradalar. Onlar gezmişler içeriği, o arada geldiler falan. Onlarla sohbet, muhabbet. Akşam saatlerinde vakit geçirdik. Sonra Deir-ü-Zefaran Manastırı'nı gezdik. Hemen ardı Mardin. Ve şu anda biz buradayız. Böyle efsane bir manastır. Burası mı sence? Geldim. Çok üşüdüm yine. Gerçekten çok soğuk. Ellerim dondu. Ya kış ve kar soğuğu gibi hava. Evet. İlk defa bir rehber ve kalabalık grup eşliğinde geziyoruz. Hiç keyifli değilmiş. Muhteşem bir yerdi. Yani şöyle orayı başıboş gezemiyorsunuz maalesef. Bir tur gibi sizi gezdiren birisi var ve o manastırda görevli. Manastır şu anda hala faaliyette. İşte ayinler, cenazeler, dualar hep hala yapılıyor. Ve o yüzden normalde kullanılan bir yer olduğu için bir yetkili sizi gezdiriyor ve içerisinde anlatıyor. Tamamını gezdirmiyor bu arada. Hala eğitim gören kişilerin kaldığı odalar da var. Güneş tapınağı vardı orada. Evet. Çok enteresan bir yerdi. İlk başta o manastır aslında o güneş tapınağıymış ve onun üzerine kurula kurula bu manastır haline gelmiş. Ama çok kısıtlı bir alanını gezdiriyorlar. O biraz üzücü olsa da. Çünkü grupla geziyorsunuz ve onlara uymak zorundasınız. Birkaç odayı gösteriyor. Arka dağdaki yerler. Orası Deir-ü-Zefaran Manastırı'nın olduğu yerde hemen bir tepe var üst tarafında. Meryem Ana Kilisesi'ydi birisi. Bir de bir yer daha vardı karşı tepede. Adını hatırlayamayacağım şimdi. Oraları falan güvenlik arkadaşla konuştuk biz. Buralarda da bir şeyler gözüküyor nedir falan diye. Sonra haritada da gördük. Manastırın içindeki haritada. Orası da aslında oraya ait bir yerleşimmiş fakat halka açılmadığı için sadece o manastır yenilenmiş ve hayatta o devam ediyor şu anda insanların hizmetine. Diğerleri
Yıkılmış hala odalar var ama o bölgeye giriş yapmak yasak. Mardin'deki kaleye de giriş yapmak yasak. Çünkü orası artık NATO'nun ve şeye girilemiyor. Sadece karşıdan görüyorsunuz. Çok güzel yerlerde. Eğer girilebilseydi o tepelere yürürdük muhtemelen. Bizim sevdiğimiz o Firik Vadisi'nde gezdiğimiz yerler gibiydi çünkü karşıdan. Bir şey soracağım. Evet. Midyat Nusaybin'den sonra değil mi? Nusaybin'den sonra Evet, burası. Evet. Sonra Dara Antik Kenti'ne gittik. Dara Antik Kenti benim hayalimdeki Doğu bölgesi. Gidince direkt bunu söyledik. İşte o tek katlı, videonun başında da bahsettiğim toprak yollar, tek katlı evler, çatısı olmayan falan. Dara Antik Kenti aslında sadece bir antik kent değil. Dara yerleşim şu anda hala hayat devam ediyor orada ve eski ailelerin devam ettirdiği hayat. Antik kentin üzerine kurulmuş bir yerleşim diyeceğim. Çünkü gerçekten o tek katlı ufak ufak birkaç tane ev var aslında. Belki 100 tane bile yoktur o bölgenin totalinde. Arka taraflara falan da yürüdük, yoktur yani. Girişinde kaya mezarları diye düşündüğümüz bir yer vardı. Taşlar öyle düzgün kesilmiş ve oyulmuş ki şu andaki mermer ocaklarının çalışma şekilleri gibi gözüküyor ve adamlar bunları elleriyle yapmışlar. Başta tahmin ettik, sonra antik kentin içinde gezmeye başlayıp bilgileri okudukça anladık ki gerçekten düşündüğümüz gibi kaya odaları yapmışlar mezar olarak. Deniz kabuğu. Kayalardan birinde mezar odalarını orada gördük ya, kayaları oyarak mezar yapmışlar ve bu şehir ana kaya üzerine yerleştirilmiş. Yani yukarıdaki kayalar değil, zemin kayasını aşağıya doğru oymuşlar, mezar odalarını açmışlar. Böyle çok değişik geldi bize. İnceliyoruz tabii, zamanla toprakla kaplanmış bazı yerleri falan. Tolga fark etti. Deniz kabuğu fosili var kayalarda. Mardin ve Midyat arasında Dara Antik Kenti, meraklıysanız bu gibi konulara haritadan konumuna bakın. Deniz ne alaka? Oradaki kayaların üzerinde bayağı bildiğimiz şu anda var olan deniz kabukları, yelpaze şeklinde olan deniz kabukları var ya, kayada bildiğiniz onlardan var ve o kadar çok var ki görmemek mümkün değil oraya gidince. Bize çok enteresan geldi onları orada görmek. Sonra Ölüler Şehri diye geçiyor zaten o bölge. Çok enteresan mezar odaları vardı. Antik kentin iç tarafında. Dara da bizi çok etkileyen yerlerden biri oldu. Yani gitmediyseniz mutlaka gidin. Orada da yine başka karavancılarla tanıştık bu arada. Turla gelenler vardı, hatırlıyorsun değil mi? Ondan sonra köpekleri vardı. Max'e çok benzeyen bir köpekleri vardı. Yabancı bir karavancı çift. Onlarla takipleşiyoruz. Karşılaşmaya niyetlendik de karşılaşamadık bir türlü. Denkleşemedik. Yani doğuda neredeyse Akdeniz'dekinden çok karavancıyla karşılaştık ve tanıştık. Çok fazla yabancı karavancı var. Çok fazla. İnanılmaz bir yabancı karavancı gezme olayı ve yabancı turist olayı var Doğu bölgelerinde. Çok Türk'le çok, yani Türk karavancıyla karşılaşmadık o taraflarda. Oradan geçtik Nusaybin'e. Nusaybin'e geçtik. Direkt sınır hattına. Evet. Nusaybin'de aslında böyle gezip görülecek işte bir manastır vardı. O da maalesef kapalıydı, şansımıza gezemedik. Nusaybin'e gitme amacımız Hakkari Şırnak tarafına devam etmekti. Nusaybin'de bir gece konakladık. Gezilecek yere vaktimiz yetmediği için, geç gittiğimiz için gezemedik. Konaklayacak bir yer bulduk. Hemen önünde bir park var. Şöyle söyleyeyim, burası bir ana yol. Burası bir yeşil alan park, yürüyüş yolu. Ve burası sınır telleri. Tellere en yakın olduğumuz bölge orasıydı sanırım. Evet. Hemen arkasında işte sınır hattı var, karakol, neyse orası. Yani karşıdaki evleri görüyorsunuz, diğer taraftaki evleri gözle görebiliyorsunuz. İnsanlar çıkıyor bahçelerinde falan, o kadar yakın sınırları birbirine. Oradan ertesi gün tam manastıra gittik. Mor Gabriel miydi? Neydi, hatırlayamadım adını. Tam gittik. Mola saatleriymiş, öğlen mola saatleriymiş. Gene giremedik. Dursak mı, gitsek mi falan derken bizim amacımız aslında şöyle Hakkari ve Şırnak tarafına devam etmek. Çünkü tam sınır hattını çizmek istiyorduk ve oraya gittiğimizde de yine hava çok soğuktu. Sürekli şeyleri takip ediyoruz. Evet. Hem konuşamıyorsun hem beni konuşturmuyorsun. Hayır. Hava raporlarını takip ediyoruz sürekli. Biraz önce videonun başlarında dedik ya,
Antep'teki polis arkadaşlar bir arkadaşlarını getireceklerdi bize diye. Ondan sonra o arkadaş Şırnak tarafından gelmiş ve videolar çekmiş yolda kendisi için ve paylaşmak için. Bize birkaç tane video gösterdi. Ana arterler tamamen kapalı. Ya ulaşım çok zor. Ondan sonra gitseniz de hiçbir şey göremezsiniz. Ana arterin dışına çıkma gibi bir şansınız kesinlikle olmaz demişti. Onu söylemek istedim. İşte ben de onu söyleyecektim durdurmasaydım. Çok Yani konuşamıyorum. oraya gidiyordum ben de. Çok konuşamıyorum ya ondan. Ama benim sesim çıkmadıysa ama sen yine şunun dilini çekeyim. Bu arada Max bizim konuşmalarımız ninni gibi geldiği için horul horul uyuyor şu anda. Bekleyin. Açtı gözünü ya. Yine bak Ninen açtı gözünü. Uyu kuzum uyu, bir şey yok. Uyu. Yine bak. Uyu uyu. Uyu kuzum sen. Uyu, bakma bu Tolga'ya sen. Çok güzel uyudu. Kamerayı bir daha ayarlayayım. Evet. Oh. Evet. Tolga'nın anlattığı şeyleri şimdi ben size bir daha anlatacağım. Çünkü şöyle biz Tolga'nın bahsettiği gibi Gaziantep'teki polis arkadaşların aslında hava durumu şartlarını görmüştük. Çünkü gösterdiği bir videoda aradan giden otobüs ve kar setleri vardı direkt. Yani ana yolda bir şerit açmışlar. Çok fazla kar yağışı olduğu için o zamandan beri hep takip ediyorduk Nusaybin'e gidene kadar. Hava durumu nasıl, karlar erime ihtimali var mı? Belki bir ihtimal gidebiliriz diye, ama Nusaybin'e gittiğimizde hava o kadar soğuk ve rüzgarlıydı ki baktığımızda da hala kar durumu devam ettiği için o bölgede ve biz Hakkari ve Şırnak üzerinde işaretlediğimiz bütün kayıtlı noktalar, haritada işaretlediğimiz bütün kayıtlı noktalar hep doğa, dağlar. Dağlar, Çünkü kareler. başka bir şey yok zaten aslında Dağ, oralarda, tepe, işte taş. tarihi mekanlar falan değil de bu dağlar, tepeleri bu gibi hava şartlarında gezemeyeceğimiz için o bölgeye gitsek mi gitmesek mi bayağı o akşam çok konuştuk. Olacak gibi değil çünkü gitmek istediğimizde hiçbir yeri göremeyeceğiz. Kar, soğuk, dışarıya çıkamayacağız. Çünkü yollar o kadar kapalıydı ki gerçekten keyif alamayacağımızı düşündük. O yüzden bir sonraki şehirler turuna Hakkari ve Şırnak'ı bırakmak zorunda kaldık. Sonra rotamızı Nusaybin'den içeriye Midyat'a doğru çevirdik. İyi ki de öyle yapmışız. Çünkü ilerisinde çok daha güzel yerler gördük. Oralar bir sonraki videonun konusu yalnız. Şimdi Midyat Mardin'e göre biraz daha düz ayak. Yine aynı şekilde evlerin Arap şehirler de olduğu var. ama yayılmış şekilde evlerin olduğu bir yer. Muhtemelen. Yine o tarihi evler var. Biz orada bir geniş bir alan vardı. Sanırım toplantı, organizasyon gibi bir şeylerin yapıldığı bir alan. Yani işte belediye toplantıları vesaire gibi şeylerin yapıldığı bir alan. O parkın köşesinde daha önce karavanlar konaklamış. Öyle bir yerde konaklayıp sokak aralarını gezdik. Midyat'ın için çok gezmedik aslında. Sadece evler ve o tarihi dokuyu görmek için orada kaldık bir gece. Onun haricinde bir yeri gezmedik. Bir yer vardı, sadece bir evi açmışlar. Konaklardan birinin içine açmışlar. Şimdi hatırlayamadım da belediyeye ait bir şeydi ismini. Oraya girmek istedik. Ama yanımızda nakit para yoktu. Kredi kartı kabul etmedikleri için Müze giremedik kart oraya. ve kredi kartı, yani banka kartı kabul etmedikleri için, nakit paramız da olmadığı için giremedik içeriye. Ama dışarıdan çok güzel yerlerini gördük. Orada da manastırlar vardı. Üzerindeki Evet. işaretler, Bir dokular. Eski Midyat evleri çok güzeldi. Evet. Kaldığımız konum o eski Midyat evlerine çıkan sokakların tam başlangıcıydı. Sesin çok az geliyor. Evet. Kaldığımız o konum tam eski Midyat evlerinin başlangıcıydı ve her baktığın açıdan evleri görebiliyorsun. Gerçi çok da göremiyorsun evleri. Şöyle, dış duvarları komple duvar, bahçe içinde evler. Üst katları görebiliyorsun az çok. Dışarıya ya da evin duvarı denk geliyorsa dışta doğru düzgün cam yok. Varsa küçük camlar. Asla dışarıyla bağlantıları yok evlerin. Daha böyle kendi içlerinde yaşıyorlar muhtemelen. Bir evin bir bahçenin içinde 2-3 ev var. Ama üst tarafta görebildiğimiz şeylerde çok güzel, böyle mimari dokuları çok güzel gerçekten. Midyat. Midyat. Sonra sanki Evet. Midyat'ta da bir gece kaldık değil mi?
Evet, bir gece, 2 gece mi kaldık? İlk gittiğimiz gece kaldık, gezdikten sonra kaldık ve yola tekrar devam ettik. 2 gece. Orada biraz dinlenmiş gibi olduk aslında şeyden sonra, Mardin'den falan sonra. Bir de Sessiz sakindi, trafik yoktu. çok güzel bir yer. Gece çok huzurlu uyuduk. Bir de Midyat'ta o darada gördüğümüz kişilerle buluşma imkanımız vardı. Ama onlar yola devam etmişler. O yüzden denk gelemedik. Hı hı. Bir gece de onlar için bekledik aslında biz orada. Karşılaşamadık ama. Evet. Ters tarafa doğru devam etmiş onlar. Sonra Batman'a doğru devam ettik. Batman. Ben Ama konuşamıyorum. öyle bir hareket ediyorsun ki ne oldu bir şey mi diyeceksin diye kandım ben. Ne Hayır. olmuş diyorum. Sen Hasan keyif diyeceğim ama böyle yapacağım. He. Yani. Batman'a doğru devam ettik. Konuşamayınca anlaşamıyoruz da. Batman'da ilk durağımız. Şimdi bu arada şöyle bir şey var. Mesela şimdi o aklıma geldi söyleyeyim. Güneydoğu, Doğu illerinde özellikle bununla çok karşılaştık. Her yerleşimin girişinde ve çıkışında polis ve jandarma kontrol noktaları var. Kimlik sorgulaması yapıyorlar. Niye geldiniz? Ne arıyorsunuz burada diyorlar. Ama her yerde. Hem girişinde yani küçük bir yerleşimden de geçiyor olabilirsiniz. Eğer bölgelerin arası boşsa, yollarla bağlıysa birbirine her girişte ve çıkışta mutlaka kimlik kontrolü yapılıyor. Bu da ayrı bir güvende hissettiriyor insanı. Batman'a girmeden hemen önce Hasankeyf'e gittik. Hasankeyf'i görmeyi çok istiyorduk. Yine sular altında kalmış eski yerleşimlerin olduğu bir yer. Birkaç nokta belirlemişti Tolga yine haritada konaklayabileceğimiz gitmeden önce. Aslında o gün öğle saatlerinde oraya varmıştık ama tam böyle Hasankeyf'in o eski evlerin, yerleşimlerin olduğu tarafa giderken bir nokta vardı. Burası güzel mi değil mi falan diye düşündük. Yukarıya doğru döndük. Biraz daha gidelim. Önce konaklayalım sonra gezeriz derken biraz daha döndük. Sonra bir baktım sağ tarafta yine Belçikalı arkadaşlar. Damien'la ve Laura. Onları gördük. Bir durduk. Onlar mı acaba değiller mi? Orada çok güzel bir noktaya yerleşmişler. Su kıyısında. Acayip güzel bir yerde duruyorlar. Acaba onlar mı değiller mi falan diye böyle usul usul yanaştık yanlara. Bizi bir görünce onlar kalktılar ya. El salladılar. Batmanlı bir iki kişi vardı yanlarında. Onlar falan kalktılar. Biz orada kaldık. Şeydekilerle o akşam orada hep beraber vakit geçirdik. Ertesi gün beraber yemekler yedik. Gidip gezeceğiz. Hasankeyf'i gezmeye vaktimiz olmadı. Ya doğası o kadar güzel ki. Gidip gezmeye vaktimiz olmadığı dediğim yerde şöyle karşımızda hemen görüyoruz yani. Karşıdan görmek bile başka bir huzur. Suyun düzlüğü, eski Hasankeyf sol tarafta, yeni Hasankeyf sağ tarafta. Tam bir tarihi doku ve doğa içinde direkt. Orada bayağı kaldık. Ama en uzun bu turumuzda en uzun konakladığımız yer Evet. Orası katil bekliyor. işte. Evet biliyorum. Şöyle birkaç gün konakladık. Sonra Belçikalı arkadaşlarımızla beraber gittik ileriye gezmeye Hasankeyf'in içine. Hasankeyf'in içini gezerken eski yerleşimlerde dolanıyorduk. Sonrasında iç tarafta yani su kıyısında birkaç yer vardı. Oraya doğru yürürken meğer oranın yapımında çalışan yani o suların baraj yapımında ve kurtarma bölümlerinde çalışan görevli arkadaşlar gelmişler. Bize şey dediler işte nasıl buldunuz, güzel mi falan filan derken bir sohbete başladık. Oradaki gelişmelerden bahsettiler, anlattılar. Neresi neydi, nasıl yapıldı, karşı tarafa taşınanlardan bahsettiler. Bayağı dolu dolu bilgi aldık onlardan da. Hep birlikte çok güzel uzun bir yürüyüş rotası ve harika bir gezi yaptık. Sonra akşamına tekrar geri döndük. Evet. Akşamına da mangal yaptık. Ateş yaktık dışarıda falan. Çok keyif aldık orada konaklamaktan. Sonra birkaç gün geçtikten sonra dedik ki yeni Hasankeyf tarafına geçelim. Benim banka kartımın tarihi doldu o arada. Banka işleri karavanda yaşarken böyle hareketli mobil olunca sabit adrese gelmesi bir şey değiştirmiyor. Evet ikametimiz var Bursa'da mecburen ailelerimizin yanında ama oraya gitse oradan bana gelmesi vesaire bayağı sorun. Bankayla konuşarak bu işi çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum yaşarsanız aklınızda bulunsun. Seyahattesinizdir, karavanla yolculuktasınızdır. Banka kart tarihi bitmeye yakın
Bankayı aradım. Tarihim bitiyor ve ben şu bölgedeyim. Kartımı nereye gönderebilirsiniz? Onlar soruyorlar sonra size siz nereye yakınsınız diye. Batman merkezdeki banka şubesine istedim kartımı ve bir hafta gibi bir süre. Evet. Çok uzak olduğu için işte aktarımlar vesaire. Bir hafta gibi bir sürede kartın gelmesini bekledik. O yüzden oradaki doğanın keyfini bol bol çıkardık. Sonra karşıya geçtik. Evet. Kartın geldiği gün. Kart geldi, bilgisi, mesajı geldi. Karşıya geçtik. Yeni Hasankeyf'i gezdik. Yeni Hasankeyf tarafında eski Hasankeyf'te yaşayan insanlar için yapılmış evler var. Makul bir fiyatla satış yapılmış. Tek katlı. Yine böyle o tarihi dokuya sahip evleri yapmışlar ve işte manastırlar, tarihi birkaç yapı ile birlikte o tarafa taşımışlar. Koca devasa binaları taşımışlar o tarafa. Biz gittiğimizde çok faal değildi daha. Dış düzenlemeler yapılıyordu. Eminim bu sene çok daha güzelleşmiştir. Bambaşka bir doku, bambaşka bir coğrafya var orada. Dağlar kayalardan oluşuyor. Bitki örtüsü yok. Su kenarında haricinde. Müzesi biraz zayıf Müzesi bize göre. evet. Ben daha Binayı kocaman Daha- yapmışlar ama içi daha boş böyle. Sanki Evet. o bina o kadar büyük olmasına gerek yokmuş. İçi doldurulabilir bir halde Yani. değil yani. Koca bir oda yapmışlar. Mesela kenarda sadece tek bir şey var. yani Hasankeyf çünkü çok özel bir yer. Elin yabancısı oraya gelip orayı fotoğraflamış, Ya bilgiler 1800 vardı almış. bir de. Tabii neler. Ama bakıyorsunuz Hasankeyf Müzesi bizi tatmin etmedi. Evet, müze kısmı oldukça zayıftı. Müze içerisinde fotoğraf çekilmeye izin vermedikleri için oradan görüntü almadık. Zaten Evet. çok boştu içerisi gerçekten. Hasankeyf'in eski halini bilenler bu halinin çok kötü olduğunu söylüyorlar. Hı hı, Ama yine de en azından gezip görülebilecek bir yerler hala var. evet. Hem Gaziantep'teki o Fırat Nehri, Rumkale, Zeugma için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Baraj yapımında sular altında kalmış yerler bunlar maalesef. Ama gene işte göz önünde olan tek tük. Hani görebildik diyebileceğimiz bir şeyler var en azından. Hay Allah. Ama Hasankeyf ve Rumkale sanırım bence Güneydoğu'nun unutulmazlarıydı. Hı hı. Başka? Hasankeyf, Batman. Batman merkez var. Batman merkezde bir takipçimiz vardı. Haberleştik onunla. O gün biz işte Batman merkeze geliyoruz diye mesaj attım hatta. Telefon numarasını yazmıştı bize ama sonra telefon numarasını göremedik. O da bizi üsteliyormuş gibi olmasın diye sağ olsun sonra telefon numarasını sildiğini söyledi mesajından. Mesaj attım ama mesajımıza dönüş yapmadı o dönem. O anda müsait değildi muhtemelen. Sonra tam biz Batman'dan çıktık. Birkaç nokta vardı konaklamak istediğimiz. Çok güzel bir yer vardı. Oraya gitmek için çok emek harcadık gerçekten. 3 yol ağzına çıktık ilk önce geldiğimiz yol saymazsak. Bütün girişlerini denedik. Hatta sonra başka bir yerden daha denedik aşağı inebilir miyiz diye ama inerdik de çıkamazdık tekrar o yollardan. Yollar kayalıklardan geçerek gidilebilen yerlerdi ve bizim o dönem süspansiyonumuz patlamıştı ve o yüzden çok riske atamadığımız zamanlardı. Oraya gidemediğimize çok üzüldük. Çok güzel bir manzarası vardı. O dönem karlı dağlar hala tepelerde gözüküyordu. Bir tek oraya inemedik. Şimdi konaklayacağımız nokta orasını seçtiğimiz için ve yol uzun olduğu için orada konaklamak istedik. Oranın hemen altında da Malabadi Köprüsü var. Malabadi Köprüsü'ne çok yakındı bizim gitmek istediğimiz yer. Oradan çıkınca konaklayamayınca Malabadi Köprüsü'ne mi dönsek acaba dedik. Haritalardan okuduğumuzda ve yorumlarda gördüğümüze göre köprünün orada konaklama yapmak istediğinizde gelip değnekçiler sizden para talep ediyorlar. Yani öyle yetkili otopark görevlisi falan değil. Park etsen dahi. İşte evet yani konaklamaktan bahsettim, yanlış söyledim sanırım. Oraya gidip park ettiğinizde, köprüye bakmak istediğinizde bile hemen değnekçiler geliyorlarmış. O yüzden oraya dönmeyi düşünmedik bile. Yola devam ettik. Nereye devam ettik? Nereye devam ettik? Git. Yol bitmiyor. Konaklayacak yer bulamadık. Ramazan ayıydı. Ramazan saati geldi. İftar saati geldi. Yol üzerinde dinlenme tesisleri böyle. Evet. Kamyonlar Ana baba tırlardan günü. girilemiyor. Bir tane benzinlik vardı hatırlıyor musun? Evet. Benzinin önünde daha sıra olmuş böyle. İçeride şöyle olmuş tırlar.
girecek duracak bir yer yok. Hadi bir duralım yemek falan yiyelim dedik de yemek saatini atlatalım öyle yola devam edelim. Yok mümkün değil, durulacak gibi değildi. Biraz daha ilerleyip daha sakin bir dinlenme tesisi bulup orada konakladık bir gece. Yani tam da dinlenme tesisi denemez. Yani Dinlenme işte- tesisinden bozma bir cep gibi bir şeydi Evet, orası. evet. Küçük ufak bir şey vardı. İşte atıyorum tost büfe falan gibi bir yerdi. Bunun yanındaki boş bir alanda birkaç araç vardı. Biz de orada konakladık o gece. Ondan sonrakinden Hı. ondan, Ondan sonra o şey ondan sonra neydi oranın adı ya? Baykan Kent Ormanı. Şimdi Evet. onu bu videoya katsak mı katmasak mı bilemedik de o yüzden. Ama katacağız öteki videoda. Aslında Güneydoğu'nun sonunda değil, Doğu Anadolu'nun başında gözüküyor o video. Çünkü artık oradan sonra şehirleri birleştirmeye başladık. O kadar çok videomuz olmaya başladı ki videoları birleştire gitmeye başladık sonrasında. Siirt yolumuzun üzerinde Siirt'in bir kısmından geçtik böyle. Siirt aslında biz Bitlis olduğunu düşünüyorduk. Ama haritada inceleyince baktık ki orası Siirt'te. Baykan Kent Ormanı diye bir yerde kaldık. Piknik alanı aslında oldukça sakin, boş, tek tük aileler vardı biz ilk gittiğimizde. içeride jandarma karakol noktası var. Evet. Tek tük aileler vardı ve ailelerin halinde piknik alanlarında nadiren gördüğümüz güvenliklerin yerine jandarmalar vardı. Az gerisinde de bir kontrol noktası vardı ve o kontrol noktasında olan arkadaşlar sanırım orada konaklıyorlar. Bayağı odaları falan vardı. İşte gittiğimiz gibi bir merhabalaştık önce. Sonra yağmur yağdı. Biz orada piknik yapmaya niyetlendik. Yağmur yağdı sonra. Çardakta mahsur kaldık. Sonra asker arkadaşlardan biri geldiler. Bir çekim yapıyoruz orada. Birisi geldi dedi ki ne arıyorsunuz siz burada dedi. Şaşırdık ne arıyorsun nasıl yani piknik yapıyoruz falan. Yok yok dedi elindekiyle ne arıyorsun dedi Tolga'ya. Kamera var ya elinde. İşte kamera çekim yapıyoruz YouTube var falan filan. Çocuk bize dalga geçmeye başladı ama sonra öyle bir tepki verdi ki biz böyle ne aranıyor. Dedi bunlarla dedi şey arıyorlar. Gömü. Gömü arıyorlar da dedi. Kamerayla mı dedim gömü arıyorlarmış falan. Böyle sonra bizi bir makaraya aldı. Buralarda ne arar falan filan deyince varmış orada eski yerleşimler karşı tepelerde falan böyle işlere şey yapmışlar. Ondan sonra öyle bir makara geyik bilmem ne orada da çok sessiz sakin konakladık. Çok. Hemen arkamızda 10 tane asker kalıyordu. He. Ama zaten hani böyle bir taşkınlık, böyle değişik bir tip. Mesela şehir içindeyken daha fazla böyle enteresan, tedirgin edici insanlarla karşılaşabiliyorsun ama öyle yerlerde hiçbir sorun yaşamadık. Güneydoğu acayip keyifli ve huzurlu geçti. Çok çok güzel insanlarla karşılaştık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Böyle o sıcaklıklarıyla Güneydoğu bizi daha çok mest etti. Zaten doğasına, manzaralarına diyecek kesinlikle hiçbir şey yok. Güneydoğu ile ilgili aklınızda çekinceler varsa hani gidilir mi, gidilmez mi, işte riske atılır mı, sorun yaşar mıyım gibi çekinceler varsa biz hiç öyle bir durum yaşamadık. Bir gün tedirgin olduğumuz bir olay bile olmadı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani siz karşınızdaki insana saygı gösterdiğiniz sürece saygı görüyorsunuz. Biz onu gördük orada. Evet. Hani bizim karşılaştığımız her insan inanılmaz derecede yardımseverdi. Yani Evet, yardım istemenize gerek yok bu Evet. arada. Yardımseverlikten kastımız. Direkt görür görmez bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir şey ister misiniz? İşte bize gelin şunu getireyim, bunu getireyim falan. Sürekli böyleler yani. evet. Peki enlere geçelim mi? Enlere geçelim. Ben onları yazmadım bu arada. Öteki yazılar nerede? Yırttın mı sen bir önceki videoda? Yok. Onları yazmayı unuttum ya. Ben hazırladım her şeyi. Orada mı? Evet. Enler. En akıllı kalıcı yer. İşte bence bu videonun en zor bölümü burası. Evet. En akıllı kalıcı Gerçekten yer. çok zor. Yani ben teke düşüremem. Bence Ben 2. aslına bakarsan En az 2. ya evet en az 2. Bunlardan bir tanesi Rumkale, bir tanesi de Hasankeyf. Evet. İkisini ayıramam yani bu tur için. İkisi de Ha. çok etkileyici yerlerde. Gidebilseydik muhtemelen üçüncü de şey olacaktı. Son yani Ulaşamadığımız sonundaki yer olacaktı. orası da doğa olarak müthiş bir yerde orası da. En zor gün. Benim aklım Benim için söyleyeyim. Evet. O antik kentine giderken o hasta olduğum Evet. baş ağrısıyla gittiğimiz gün. Çünkü Çok köylerin ağırdı. arasından ve aşağı iniş çıkışlı virajlı yollardan gittik. Evet.
Yani o hastalık şöyle arkadaşlar. O videoyu izleyenler zaten biliyordur ama ben tekrar edeyim. Ben edeyim, sen etme. Tamam hadi sen et. Çok zorluyor. Tolga'nın baş ağrısı başlıyor. Hiçbir şey yokken böyle bir anda bir baş ağrısı başlıyor. O baş ağrısıyla beraber bir çöküş moduna geçiyor. Yüzü beyazlıyor, tansiyonu falan düşmüyor. Hiç öyle bir şey yok. Ama yüzü bembeyaz oluyor. Sonra bu ağrı devam ettikçe midesi bulanmaya başlıyor ve zonklama, Ter basıyor böyle. işte midesi bulanmaya başlıyor. Ter basıyor ve acayip bitkinleşiyor. Yani direkt yatması lazım. Böyle oturacak hali bile kalmıyor. O halde araba kullanmak zorunda kaldı. O kadar ilerlememişti. Sonuna doğru artık devam etti ama o baş ağrısının peşinden, eğer baş ağrısı devam ediyorsa ve yüzü beyazlaşmaya başlıyorsa kesin Tolga çöküşe geçiyor. Şöyle yatıyor. Ertesi sabah ya da birkaç saat sonra kalktığında hiçbir şey kalmıyor. Vücut toparlıyor kendini. Neden olduğunu bilmiyoruz ama böyle durumları oluyor. Bu tur boyunca 2 defa oldu sadece. Yani bu kadar aralıklı oluyor aslında ama işte bazen yoldayken böyle zor durumda yaşanabiliyor. Benim için en zor gün de şeydi bence. O Batman çıkışı. Yani bulamadık ki, giremedik bir türlü. Orayı denedik, orayı denedik. Oradan insan çıkabilecek misin? 3. yoldan indik. Yollar çukurlu böyle ve oradan geri çıkmak zorunda kaldık ya, geri. O biraz tedirgin ediciydi. O gün kollarımın şuraları falan ağrımıştı kasmaktan. En iyi gün mü? Hı. En güzel gün, en iyi gün. Bilmiyorum ya, ben Bence hepsi güzeldi. hepsi çok güzeldi gerçekten. Şanlıurfa'da o Bernard mıydı? Mavi kamyonları vardı. Bizi Ay, davet evet. ettiler. O gün mesela çok güzeldi. Hı hı. Ondan sonra Renate ile Renate Bernard. ile Bernard. Çok güzel bir kamyon geldi, biliyorsunuz bizim de 4x4 bir kamyon hayalimiz var. Biz böyle aşkla baktık falan. Sonra işte merhabalaştık. İşte bizim de hayalimiz falan filan diye böyle sohbet ettik ayaküstü. Ve bizi davet ettiler karavanlarına. Gelin bakın biz de kendimiz yaptık Evet. falan diye. Çok şeydi, bizim için özel bir şeydi o. Evet. Şey de çok güzeldi ama Rumkale'nin o en ucuna yürüdük ya ilk. Aşağıda Rumkale'nin o eski yapıyı gördük. Sağ tarafta Halfeti'yi gördük. Ayrılmış Batık karavan. Camii'yi gördük. Aşağıyı gördük falan. Oradaki manzara da çok güzeldi. Tam akşamüstü böyle kızıllığıyla beraber. O an oraya bakıyorsun başka, buraya bakıyorsun başka bir güzellik. O an da çok güzeldi bence. Rumkale'nin üstünde bir sis bulutunda benim çektiğim bir fotoğraf vardı. Sis kaplamıştı Rumkale'nin üzerine. Etrafını. Hı hı. O mesela benim için de efsane anlardan bir tanesiydi. Onun her açıdan, her Çok günün her güzeldi. saatinde farklı bir manzarası vardı ya. Güneş batınca başka güzel gözüküyor. Fırat Nehri'nin görüntüsüyle beraber bambaşka bir hale geliyor. En güzel konum. Bence bu birinciyle aynı eşdeğer olur. Evet, ikisi de Çünkü ayırt edemeyiz Evet. onu. Hasankeyf Ve ve Rumkale. Rumkaya. Rumkaya kesinlikle. En kötü konum. En kötü konum yani kötü diyemeyiz hiçbirine. Hepsi çok güzeldi. Hepsinden çok keyif aldık ama belki o yol kenarında konakladığımız, dedim ya, büfe gibi bir yerde kaldık akşam saatlerinde. Evet, orası için Yani söylenebilir. hani diğerlerinin yanında kötü yani, çünkü yol kenarı bir yer. Dışarıya çıkmadık. Geceyi geçirdik, sadece uyuduk ama işte geçen kamyonların sesleriyle bir sarsıntı ve sallanma. Kötü diyebiliriz. Aslında kötü değil de dinlendik, uyuduk zaten orada Yani. sadece. En büyük En büyüleyici an. büyüleyici. Okuyamıyorum ben Tolga'nın yazısını da maalesef birazcık. En büyüleyici an. Hasankeyf gün batımları. Evet. Tek geçerim. Gün batımının haricinde şey de çok güzeldi Hasankeyf'te. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Gece yeni Hasankeyf'in ışıklarının göle yansıması. Evet. O Hasankeyf'in o suya yansıması, göl diyorum. Göl gibi gözüküyordu çünkü sürekli görüntü. O anlar da çok güzeldi. güzeldi. Rumkale'de de ışıklar yanıyordu gece ama biz ters açıda olduğumuz için Evet. ona çok dahil olamadık ama gerçekten o gün batımları harikaydı. En trajik an. En trajik an. Trajik değil de benim aklıma ne geldi biliyor musun? Aslında trajikomik. Gaziantep'te polisler geldi ya. O geldi aklıma. Şöyle oldu, hemen anlatayım. Biz şimdi köpek parkına gittik. İlk bir akşam gittik. Max oynadı, işte oradakilerle tanıştı. Merhabalaştık, sohbet ettik. Ertesi gün gittik, gezdik falan. Bir gün sonra tekrar geldik. Yok, merkezde kaldık. Merkezde kaldık. 2 gün Kaç sonra gün falan sonra bir tekrar daha geldik. geldik.
Şimdi biz tekrar gelince oradaki insanlar da bizi görünce sevindiler. Konuştuk ettik falan. O gece akşam saatlerine gitmiştik. Max'i oynatıp tekrar merkeze gidecektik. Ama böyle sohbet muhabbette şey oldu. Hatta Gülçin Hanım'dı. Aha. Gülçin Hanım dedi ki yarın sabah burada olursanız kahvaltı yapalım beraber. Ha. Ben bir şeyler hazırlayayım getireyim falan. Neyse kaldık. Sonra biz Gülçin Hanım geldi sabah kahvaltı ettik. Max arkadaşlarıyla oynadı etti falan. Öğleden sonraydı. Karavanın içine girdik. Sanırım video ile ilgili bir şeyler yapıyorduk. Şimdi biz şöyle, orası köpek parkı, yerleşim binalar var, apartmanlar ama yakınında değil, ileride arkada. Köpek parkının hemen yanında park ediyoruz. Kaldırım var arada. Ama kapımızı kapatıyoruz tabii ki. İçerideyiz. Terlikler, ayakkabılar neyse onlar da içeride. Kapıyı kapattık. İçeride belki de yemek yiyecektik. Hatırlamıyorum tam şimdi. Geçmiş zaman. Bu taraftayken şu polis arabası geldi ve bu taraftan bir polis yürüdü. Ön kapının kolunu açmaya çalıştı. Ne oluyor ya falan deyip burayı araladım ben. Tolga anlamadı orada. Tolga'nın arkası dönüktü. Ne oluyor falan dedim. Sonra o polis bu taraftan geçti. Başka bir polis de bu taraftan geldi. Bu kapıyı çaldı. Açtık kapıyı. Tam onlar gelirken ben kapıyı Evet. birden açınca, kapı açılınca şok oldular. Kaçtılar ikisi birden Böyle geriye geri doğru. adım attılar ikisi de. Videonun sonuna kamera dayanamadı. Şarjı taktık şu anda. Şarjdasınız arkadaşlar. Enerjiniz yerinde olsun. Evet, son kalmıştı halbuki aslında sadece en trajik andan bahsediyorduk. Evet. Trajik değil, trajikomik. Polisler geldiler. İşte Tolga kapıyı açtı ve polisler korkup geri kaçtılar. Biz de şaşırdık tabii ne oluyor diye. Çünkü polisin kapıyı zorlaması kadar tuhaf bir durum yaşamadık şimdiye kadar. Meğer karavanı gören birileri karavan burada duruyor, terk edilmiş. Kontrol eder misiniz diye bir ihbarda bulunmuş. Evet. Şüpheli araç. Aynen. Bizi şüpheli araç olarak şikayet etmişler. Sonra dedik ki şey dediler, ne yapıyorsunuz burada dediler. Biz de içerideyiz böyle. Ondan sonra Dedik, köpek parkı. ben şey dedim, köpek parkı, köpek. Ha dedi polis öyle deyince. Köpek parkına geldik. Buradayız dedim, yani dışarıdayken kapımız kapalı, içerideyken de ayakkabılarımız da içeride olunca insanlar karavanı boş düşünmüşler. Aslında kapının kapalı olmasından kaynaklı tamamen. Şey dedi polis de, kapınızı açık bırakın o zaman dedi. Öyle komik bir olay oldu yani, enteresan. Onun dışında öyle yani onca yer gezdik, onca ıssız yerde konakladık. Hiçbir çok şükür sorun yaşamadık. Evet, Allah'a şükür. Güzel, çok keyifliydi. Güneydoğu'ya bayıldık. Tekrar gidip görmek istediğimiz yerler gerçekten. Özellikle Rumkale, Hasankeyf. Yani bir daha ben ömrüm boyunca görebilirim oraları bence. Oranın tadını çıkartmak için bir daha gidilebilir. Hatta Rumkale'de şey demiştik ya. Ben arka tarafta bir düzlük görmüştüm, Evet. hatırlıyorsan. Kamyon karavanımız olsa oralarda konaklamak istediğimiz çok güzel yerler var. Fırat Nehri'nin en alt noktasından, Türkiye sınırına en yakın noktasından Fırat'ın çıktığı yere kadar Evet. kamyonla Kamyonla gidilebilecek bir şey var. Ve bir de mesela orada şeylerle tanışmamız da çok güzeldi. O çoban bahsetti ya. Piknikçiler, pardon, çoban değil. Piknikçi gelen amcalar vardı. Servisçiler. Pardon. Servisçilerden bir tanesi şeyden bahsetti. Hemen altımızda mağaralar var. Gözüküyor hala. Bazı noktalardakileri görmüştük. Drone çekimlerinde falan da fark ettik. Mesela oradaki evlerde yaşıyorlarmış babaları. Onun çocukluğu oralarda geçmiş. Geçmişini yerel halktan öğrenmek bulunduğunuz yerlerin çok daha etkileyici hale getiriyor. Hasankeyf'te de, onu da hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Yeni Hasankeyf tarafına geçip su doldurmak için camiye gittiğimizde caminin çeşmesi çalışmıyordu. Yani hortumun yetişeceği taraftaki. İçeriden bir amca çıktı. Ne yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz falan. Dedik su dolduracaktık. Çeşme çalışmıyor galiba. Gitti sağ olsun vanasını falan kontrol etti. Ya dedi uğraşmayın, gelin dedi benim evden dolduralım dedi. Evi hemen arka sokaktaymış. Evin önüne çektik, hortumu uzattı, getirdi. Onunla sohbet ettik. O anlattı. Mesela Hasankeyf'in içinde şu anda mağara olarak gördüğümüz yerlerde onlar yaşıyorlarmış ve birkaç sene önce gelmişler bu taraftaki evlere. Orada tarlaları, bağları, bahçeleri varmış. Onlar su altında kalmışlar. Yani insanlardan öğrenmek oradaki tarihi bambaşka. çok daha değerli. Evet. O yüzden Güneydoğu turumuz çok özel ve güzel geçti bizim için. İnşallah gidip görmek hepinize kısmet olsun. İnşallah bizim kadar güzel vakit geçirin oralarda. Peki bir sonraki tur Sonraki tur Doğu.
doğuda, Güneydoğu'dan daha da güzel yerler göreceğiz. Ne maceralar, ne maceralar. Dolu fırtınaları, müthiş manzaralar, inanılmaz bir misafirperverlik. Ondan sonra Van Gölü. Van Gölü deyip hepsini bir katmak istiyorum. Çünkü çok çok efsane yerler göreceksiniz bir sonraki videoda. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, videomuzu buralara kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekleriz. bu arada Hype uygulaması devam ediyor. Evet. Video ilk yayınlandığı zaman çıkmıyor. Bir yarım saat sonrasında falan çıkıyor. Sizden ricamız videoya geri dönüp haftada 3 defa hype edebiliyorsunuz. İlk gösterimde izliyorsanız hype özelliği gözükmüyor. İlk gösterim tamamlandıktan yarım saat sonra Evet. hype özelliği ortaya çıkıyor. Hype özelliği nedir? YouTube'un küçük ölçekli içerik üreticileri için Küçük 500 binin altında Evet. abonesi olan, küçük ölçekli ama yıldızı parlak içerik üreticileri için. Herkesi dahil etmiyorlar. bu başarılı duruma. bulduğu kanallara eklediği bir özellik bu. Öne çıkmayı hızlandırmak için. Hype puanınız ne kadar yüksek olursa o kadar ön plana çıkmış oluyor kanal. O yüzden bizi de YouTube bu özelliği açmıştı birkaç ay önce. Biz çok üstüne düşmedik bunu. Videoda dile getirmeyi unutuyoruz daha doğrusu. Ama o da güzel bir destek bizim için. Evet. Yine destek olmak isterseniz video açıklamalarında genellikle yazıyoruz. Bilmiyorum açıklama kısmını ne kadar okuyorsunuz. Her videonun bilgilerini, kısa özetini açıklamalarda yazıyoruz. Katıl aboneliğinden bahsediyoruz. Aynı zamanda Shopier mağazamız. makromeleri sattığımız Shopier mağazamız. Allah'tan konuşamıyor. Bir de konuşsa neler yaşayacağız. Shopier mağazamızın linki var. Bunun yanı sıra bir de Buy Me a Coffee diye bir site var şu anda. Bu açıklamalara eklediğim benim. Bize destek olmak isterseniz katıl aboneliği ve süper teşekkürün haricinde doğrudan destek adıyla geçen maddi destek diyeyim ben net olsun. Bize buradan kahve ısmarlayabiliyorsunuz. Belli tutarlarda ya da istediğiniz tutarda. Şu anda biraz desteğe ihtiyacımız var. Çünkü karavanımız çalışmıyor. Evet. Daha öncesinde yaşadığımız, aslında çalışmıyor demeyelim de bir arızası var. Bahsettim mi sen önceki videoda bilmiyorum. Hı. Arızayı çözmek için elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni yaptık diyorum çünkü şu anda servise bütçe ayırabilecek bir durumda değiliz. Şavşat'ta bütün bütçemizi harcadığımız için böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biraz toparlamaya çalışıyoruz. İş arayışımız var. Ufak tefek böyle günlük işler yakalayabilirsek. Bir tane vardı maalesef olmadı. Patladı. Hayallerimizi kırdılar. Hayallerimizi yıktılar. Çok umutlandırdılar bizi ama olmadı. Kısmet değilmiş. Vardır her şeyde bir hayır diyoruz. O yüzden bizim karavanı yeniden yürür hale getirebilmek için birazcık desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Olmak isterseniz mutlu edersiniz bizi. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Beğen ve Beğenip yapmanız bile yeterli. Sizin varlığınızı hissettirmeniz bile bizim moral motivasyonumuz için çok etkili. Kısacası bir sonraki videoda daha güzel manzaralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok konuştum. Evet çok konuştum. Seni konuşturmamak için ben konuşmaya çalışıyorum ama beni de konuşturmadın. Ağır yapmaya başladı. Ağrı kesici de içsen sen antibiyotiğin yanında bir hafiflesin. Bence antibiyotik içmem bile gayet yeterli. Tamam öyle de ama Hayır. ağrı çekiyorsun hala. Çok konuştuğum Fazla için konuştun oldu. evet. 3 gündür hiç ağzım açılmadığı için. Yalnız Max karavana gelince uyku. Özledi çocuk karavanı. Evet, huzur erdi.